Yaşlandıkça mitokondrilerinizi ağır hidrojenin öğüttüğü söyleniyor. Hikaye ilk bakışta kusursuz görünüyor. Hücrelerimizde durmadan dönen küçücük motorlar var. Döteryum adı verilen ağır hidrojen bu motorlara giriyor, dönüşlerini bozuyor ve yıllar içinde onları aşındırıyor. Mitokondri, besinlerdeki enerjiyi hücrenin kullanabileceği biçime dönüştüren yapıdır. Bu enerjinin taşındığı moleküle ATP denir. ATP'yi hücrenin harcayabildiği küçük enerji jetonları gibi düşünebilirsiniz. Kasların kasılmasından sinir hücrelerinin çalışmasına ve hasarlı dokuların onarılmasına kadar hemen her işlem bu jetonları kullanır. ATP'nin üretildiği son aşamada ATP sentaz adlı olağanüstü bir moleküler makine görev yapar. Sentaz, yeni bir molekül üreten enzim demektir. Bu makine, mitokondrinin iç zarının iki tarafı arasında biriken protonların akışıyla döner. Proton, hidrojen atomunun pozitif yüklü çekirdeğidir. Barajın arkasında biriken suyun türbinden geçerek elektrik üretmesi gibi protonlar da ATP sentazdan geçerken ortadaki mili döndürür. Hayvan mitokondrilerindeki bu mil yaklaşık saniyede 100 tur atabilir. Her tam dönüş 3 ATP üretir ve bir ATP için yaklaşık 2,7 protonluk akış gerekir. Peki döteryum nedir? Hidrojenin doğal bir izotopudur. İzotop, proton sayısı aynı olduğu için aynı element olan ancak nötron sayısı farklı bulunan atom demektir. Normal hidrojenin çekirdeğinde yalnızca bir proton bulunurken döteryumda bir proton ve bir nötron vardır. Bu nedenle döteryumun kütlesi yaklaşık 2 kat fazladır. Okyanus suyunu temsil eden standart örnekte yaklaşık her 6400 hidrojen atomundan biri döteryumdur. Bu kütle farkı önemsiz değildir. Bir kimyasal tepkimedeki hidrojen döteryumla değiştirildiğinde tepkimenin hızı değişebilir. Buna kinetik izotop etkisi denir. Gündelik bir benzetmeyle aynı hareketi hafif bir topla ve ağır bir topla yapmak farklı hızlar gerektirir. Ancak bir tepkimenin yavaşlaması, moleküler makinenin fiziksel olarak aşındığı anlamına gelmez. Metal bir rulmanın içine kum kaçmasıyla bir enzimin atomlar arasındaki bağları kullanarak çalışması aynı mekanizma değildir. Çalışma, ATP sentazın yapısındaki döner halkanın kaç parçadan oluştuğunu ve ATP üretiminin proton maliyetini inceliyor. Yaşla birlikte mitokondri işlevinin zayıflaması ise gerçektir. Fakat bunu tek bir ağır atoma bağlayamayız. Mitokondriyal DNA'daki hasarlar, enerji üretimindeki aksaklıklar, proteinlerin kalite kontrolü, mitokondrilerin birleşit ayrılmasını sağlayan füzyon-fisyon dengesi ve yeni mitokondri üretimi birlikte rol oynar. Hücre ayrıca çalışmayan mitokondrileri mitofaji denen özel bir geri dönüşüm süreciyle parçalar. Mitofaji bozulduğunda hasarlı mitokondriler birikebilir. Aşırı çalıştığında ise gereğinden fazla mitokondri ortadan kaldırılabilir. Yaşlanmadaki temel problem yalnızca mitokondri sayısının azalması değil, üretim, onarım, enerji verimi ve temizleme arasındaki dengenin bozulmasıdır.